Elinde def ile ayı oynatan bir adamı sokakta görsek izlemeye dururuz. Çok bir numarası da yoktur. Ama şu koca ve muazzam kainatı tanzim eden Allah Azze ve Celle'nin sanatına karşı lakayt kalıyoruz. O sanata lakayt kalmak ne demek biliyor musun? Onu ve sanatını haşa hor görmek demek. Onun sanatını dikkate değer görmemek, onun sanatını önemsememek demek. Halbuki Müslümanın, yani meseleyi anlayan bir Müslümanın yapması gereken nedir biliyor musunuz? Allah'ın aziz kıldığını aziz görmektir. Allah'ın zelil kıldığını ise çok kıymet vermediğini de umursamaktır. Ne kadar dengelerimiz, demek ki bakış açımız değişmiş. Bu bakış açımız, yani nazarımız tevhid probleminden, yani iman zafiyeti probleminden dolayı bu hale gelmiş durumda. Dışarıda hiç ahirete bakan yanıyla kıymeti olmayan şeyleri saatlerce seyrediyoruz, değil mi? Allah Allah. Geçen biriyle oturuyordum da hiç eve geliş saatini bozmaz. Bir gece geç geldim dedi. Hayırdır, ne oldu dedim. Maç yorumlarına öyle bir dalmışım ki o heyecan beni aldı götürdü dedi. Maç yorumunun ne kadar heyecanı olabilir ki? Maç yorumunun sonunda cennete kazandın diye müjde mi veriyorlar? Yani hiç bizi kabirde ilgilendiremeyecek şeylere çok nazar ediyoruz. Ama Allah'ın şu muazzam kainatında bu fiilleri gözümüze sokuyor. Değil mi? Sürekli bir şekilde. Tırnağımızın ucunda, gezdiğimiz yerlerde, bağlarda, bahçelerde, sevdiğimiz bir bebeğin ingasında. Her birisinde bizzat Allah'ın fiili var. Fiil nedendir? Faili bul diye. Fiil nedendir? Faili gör diye. Bu bakış açımız zarar gördü. O yüzden Üstad Hazretleri 33. söz diye bir eser kaleme alıyor. Bu 33. sözü 33'e ayırmış. Nasıl ayırmış biliyor musun? 33 pencere. Pencereden ne yapılır? Pencereden seyredilir. Seyrettiğin güzelliğe meftun olunur. Öyle mi? Allah Allah. Demek ki 33 farklı pencereden kaybettiğimiz Allah'ın esmalarını, sıfatlarını yeniden seyredin. O seyrettiğiniz fiillerin asıl faillerini bulun diye böyle bir tevhid eseri kalem almış. Bunun adı tevhiddir. Baktığın bir şeyden Allah'a giden bir yol bulmak. Bunun adı tevhiddir, tevhid. Allah Allah. Eskiler öyleymiş biliyor musunuz? Mesela bir gün zatın bir tanesi yanında birisiyle geziyor. Şöyle çürümüş bir tane koyun cesedi görüyorlar. Yanındaki diyor, üf şuna bak diyor, ne de pis olmuş diyor. O Allah dostu da diyor ki, ama dişlerindeki intizama bak. Ama dişlerindeki mizana bak. Birincisi asıl nazar etmemesi gereken bir şeyi görüyor. Çünkü o kokuşmuş etteki koku bile rahmet, kokmasa yerdin, kendine zarar verirdin. İkincisi ise o ehlullah. Ehlullah. Allah ehli demek aslında. Ehil. Ehil ne demek? Bir işi becerebilene ehil diyoruz. Ehlullah dediğimiz ne oluyor o zaman? Allah'a ehil olabilen, dost olabilen. Yani bakılan sanatlardan, masnulardan Allah'a varabilen demek işte. O yüzden ehlullah diyoruz, anladınız değil mi? O ehlullah ise asıl görmesi gerekeni görüyor. Dişlerdeki intizamı, düzeni ve mizanı, yani ölçüyü görüyor. İşte biz bu bakış açısını kaybettiğimizden dolayı bu dersler çok elzem. O kadar üzülüyorum ki bu derslerin şöyle geçerken de bir ders dinleyeyim diye dinlenilmesine. Çünkü bu dersler imanın özünü, kökünü, çekirdeğini oluşturuyor. Bir tohumun o çekirdeği muazzam halde olmazsa ondan meyve veren ağacın çıkmayacağı gibi biz de imanı bu kadar tertipli bir hale getiremezsek ahirette Allah muhafaza yiyebilip lezzet alabileceğimiz bir iman elimizde kalmayabilir. Bu 33 adet Allah'ın esmasını seyrettiğimiz pencerenin bugün 7. penceresindeyiz. 7. penceremizin ana konusunu söyleyeyim ama dersin ilerisinde anlayacağız ana konusunu. Marifetullah'a giden 4 yol diye anahtar kelimemizi söyleyelim ve dersimize başlayalım. Buyurun bakalım şu pencereden esmaları temaşa edelim. 33. söz, 7. pencere. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın... Bak, masnuat ne demek? Sanatlı yaratılan. Ne yapmış Allah o sanat eserlerine? Serpmiş. Şimdi dünya güneşten kopuyor, soğuyor. Daha sonra şimdiki haline alıyor. Doğru mu? Var mı buraya kadar sıkıntı? Sonra ne yapmış Allah biliyor musunuz? Yarattığı sanatlı eserleri serpmiş. Mesela koyunlar. Nerede var koyun? Her yerde var. Ne yapmış Allah? Serpmiş. Balık nerede var? Suyun olduğu her yerde var. Ne yapmış balıkları? Serpmiş. Limon nerede var? Ya nerede o iklim uygunsa orada var. Ne yapmış limonları? Serpmiş. Allah Allah. Üzüm? Üzüm nerede? Sadece İzmir'de mi? Yok ya, olur mu öyle şey? Nerenin iklimi müsaitse Allah Azze ve Celle oraya serpmiş. Şu tabirlere bakar mısın? Evet. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın
kemal intizamları. Bir dakika. Şimdi bugün 2 tane kelime işleyeceğiz. Çok elzem, dersin devamını anlamak adına. Birincisi de intizam. İntizam düzen demektir. Bir işte düzen varsa biz bu işe intizamlı işleriz. Bu intizam var ya, tam bir tevhid, vahdet delilidir. Allah Allah. Allah'ın esmasını anlatıyordun, konu intizama gitti. Şimdi diyorsun ki intizam tevhiddir diyorsun. Ne alakası var? Bak şimdi ne alakası var. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, intizam ile iş görmek ilim ile olur diyor. Şimdi birlikte birazdan kainatı inceleyeceğiz. 3-5 numune alacağız. Oralarda bir düzen varsa arkasında sonsuz ilim olduğunu göreceğiz. Ve diyeceğiz ki bu intizam bize arkasındaki tek bir zatın yaratmasını işaret ediyor diyeceğiz. Bir intizam örneği vereyim, oradan devam edeyim. Şimdi askere gittik. Şöyle seyretmeye gittik ama. Binlerce kişilik bir ordu var. Bir bakıyorum aynı anda sağ ayak, aynı anda sol ayak, aynı anda yatıyorlar, aynı anda kalkıyorlar. Bunu gören kişi der ki, eğer düzen varsa yani intizam. Eğer bu orduda intizam yani düzen varsa demek ki arkada bu orduya intizamı sağlayacak arş emrini veren tek bir zat bulunuyor der. Der mi? Der. Neden? Çünkü intizam tek bir elden südur etmek zorundadır. Eğer o orduya ikinci bir kumandan karışırsa ordunun hareketi de karışır. Neden birlik delili olduğunu anladınız mı intizamı? Neden bir olmak zorunda anladınız değil mi? Eğer intizamlı, düzenli bir şeye ikinci bir el karışırsa o düzen karışır. Cümleye dikkat edin. Madem kainat düzeninde karışıklık yoktur, demek ki bu intizamlı işin arkasında bu intizamı sağlayan tek bir zat vardır. Yani denklem kolay. Birlik varsa bir vardır. Denklem kolay mı? Kolay. Birlikten kastımız düzen, anlıyorsunuz değil mi? Birlik varsa bir vardır. Şimdi intizam tam bir fizik delili de oluyor aslında. Kapağı tek nokta düşünelim. Tek bir noktadan kaç doğru geçer? Sonsuz. Bu doğrularda şöyle bir kuvvet varsa noktayı böyle götürecektir. Şöyle biraz eğimli varsa böyle götürecektir. Böyle varsa böyle götürecektir. Yani bu noktanın gidebileceği kaç farklı yön var? Sonsuz. Şimdi vücudumuzda kaç nokta var? Atomları falan hesaplarsak sadece 100 trilyon hücre var. Hücrenin içindeki zerrat tarlasını, atomları siz düşünün. Atomların içerisindeki kuarkları, esir maddesini düşündüğümüzde böyle bir rakam mevcut değil. Kainattakilere bakalım, karbona bakalım, hidrojene bakalım, sayması mümkün değil. Her bir atom gideceği yönü milimetresi milimetresine doğru gidiyor mu? Doğru gidiyor. Şimdi birinci kuvvet uygulandığında o milimetrik yön şudur, yani hedefim şuysa eğer, evet bu noktayı ona doğru götürecektir. Ama ikinci bir farklı F kuvveti buradan o noktaya uygulandığı anda benim çizdiğim bu vektörel yönden o noktanın gitmesi mümkün değildir. İkinci bir el karıştığında gideceği yönde karışacaktır. Kainattaki sonsuz atomların her birisinde az önce bahsettiğim milimi milimine düzen yani intizam varsa belli ki tamamına kuvvet uygulayan tek bir zat var demektir. Biz buna intizam delili diyoruz. Kainattaki birçok şey değişiyor, değil mi? Tohum değişiyor, fidan değişiyor, meyve değişiyor, bir tanesini yiyoruz, o değişiyor. Ama düzene baktığında düzen değişmiyor. Kainattaki mevcudat değişirken düzen değişmiyorsa bu düzeni değişmeyen bir el tutmak zorundadır. Şimdi ben elime alıp birkaç tane topu değiştirsem yerlerini, değil mi? Topu şöyle atıyorlar ya. Bu topların yerlerini değiştirenin değişmemesi gerekli. Ben bir anda değişsem ölsem topların yer değişmesi de mümkün olmaz, anında değişir. Çünkü değişmek bir eksiklikten kaynaklıdır. Bir şey neden değişir? Yeniden tamamlanabilmek için, yeniden yetebilmek için, kemaline varabilmek için. Allah'ın haşa bunlara ihtiyacı olmadığından demek ki düzen koyucunun hiçbir zaman değişmemesi şarttır. Bir ufak bilgi daha vermem lazım. İntizam ne demekti? Düzen.
Kainattaki intizam yani düzen, kainatta oluşan olayları kolaylaştırmaz. Kolaylaştırır mı? Hayır, hala imkansız olaylar, değil mi? Şimdi mesela bir tohumun ağaç oluşunun düzenleri belli değil mi? Değil mi? Onun fotosentezinin büyümesinin, değil mi? O kambiyomunun oluşmasının hepsinin düzeni belli mi? Belli. Şimdi bunların düzeni belli olduğu için bu iş kolay mı? Hayır. Gene sonsuz kudret istiyor. Ha? Sonsuz ilim istiyor. Öyle mi? Sonsuz irade istiyor. Yani ben böyle intizamı anlatıyorum da ya bu intizam maşallah güzelmiş. Benim de biraz aklım aldı bunu. Demek ki intizam sağlandı, kuruldu, gitti. Mümkün değil. Şimdi biz kainattaki olayları hep ilk yaratılışından konuşuyoruz da yani onun 5 dakika sonra hayatının devam etmesi ilk yaratılışından daha az şaşırtıcı değil. Yani şu an karşınızda konuşan bir et parçası var. Hem de duygulu bir şey söylediğinde duyguya da hitap ediyor. Çok şaşırtıcı bir olay. Şu et parçasının konuşması bir damla sudan vücuda gelmesinden daha az şaşırtıcı değil. İfade edebildim mi? Yani benim anlattığım intizam bu işler de çok kolay oluyor canım demek değil. Yine sonsuz kudret istiyor, sonsuz ilim istiyor, sonsuz irade istiyor, sonsuz merhamet istiyor. Merhamet olmadan niye sağlansın bu sistemler? Bir intizam örneği verelim mi? İntizam ne demekti? Düzen demekti. Şimdi benim vücudumdaki kanın şöyle bir vazifesi var. Hücrelere besin götürür, atık maddeleri getirir. Besini götürür, atık maddeleri getirir. Bu yüzden şu eylemi yapan kanın sürekli bir şekilde temizlenmesi lazım. Doğru mu? Yoksa vücudu sürekli dolana zift gibi bir hale gelmesi lazım. Geliyor mu? Gelmiyor. Demek ki bir yerden sonra temizleniyor. Hem de temizlendiği yol mesafesi ne kadar biliyor musunuz? Bizim damarları birleştirsek 98 bin kilometrelik mesafe çıkıyor. Yani şey de değil hani 3 metre gitti de oradan birisi aldı temizledi meselesi de değil. Buradan İstanbul 1000 kilometre, Mersin'den İstanbul. Doğru mu? Bu bahsettiğim damar yolları 98 bin kilometre. Bunun içerisinde kan sürekli hücreye besin götürecek, hücreden atıkları getirecek ve bu esnada da daimi bir şekilde temizlenecek. Bir de ben bu temizliğin farkında bile değilim. Kim yapıyor bu temizleme işini? Böbrekler yapıyor bu temizleme işini. Vücudun en büyük damarlarından olan aort damarı sürekli böbreğe kan getiriyor. Kanlar glomerül denilen süzgeçlere giriyor. Bu süzgeçler 100 nanometrelik küçücük deliklerden oluşuyor. Burada gerekli kimyasal maddeler tutuluyor, atık maddeler de atılıyor. Hücrenin atığı atılıyor ya da biz ilaç kullanıyoruz. İlacın atığı buradan atılıyor. Veyahut hormonal atıklarımız var. Hormonal atıklar buradan atılıyor. Ondan sonra böbreğin bu faaliyetinden sonra bir de ortaya idrar çıkıyor. Böbreğin idrar yapma yeteneğine sahip bölümüne nefron deniyor. İki böbrekte takribi 2 milyon tane nefron bulunuyor. Eğer bu nefronlar yeterli ölçüde çalışmaz, vazifesini de tam yapamazsa daha sonra ortaya çıkan hastalık böbrek yetmezliği oluyor. Allah Allah. Bir de böbreğin bu faaliyetinden sonra vücutta üre dediğimiz olay artıyor. Ürenin vücutta sürekli artması iyi bir şey değil. Vücut sinyal veriyor. Diyor ki hemen bu üreyi seyrelt diyor. Siz yoğun olan bir şeyi neyle seyreltirsiniz? Suyla. İşte bizim su içme ihtiyacımız da buradan hasıl oluyor. Üre birikiyor. Vücut diyor ki çabuk bu üreyi seyreltelim diyor. Bu alarm neticesinde de Osman alıyor bir bardak su iç. Allah Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadisi var. Bana faydalı olanı bende tutan, bana eza vereni benden uzaklaştıran Allah'a hamdolsun. Sizce neyi kastediyor? Böbrekleri kastediyor adeta. Fayda vereni tutan, bana eza vereni ise benden uzaklaştıran Allah'a hamdü senalar olsun. İşte iman bu demek biliyor musunuz? Allah Allah. En derinlerdeki böbreğe bile hamd eden bir peygamber. Şimdi ben böbreğin kaç vazifesini anlattım? Bir vazifesi. Dedim ki kan temizler. Tek vazifesini anlattım. Yani yoksa böbreğin tek vazifesi kan temizlemek değil. Diyelim ki bu vazifeyi böbrek yapmıyor. Neye muhtaç oluruz? Diyaliz makinesine. Bir kıyaslayalım mı diyaliz makinesiyle böbreği? Bir diyaliz makinesi 100 kilo. Böbrek 150 gram.
Bir diyaliz makinesi 4 saatte 150 litre kan temizliyor. Böbrek günde 1500 litre kan temizliyor. Öyle mi? Bir diyaliz makinesini çalıştırabilmek için uzmana ihtiyacım var. Böbreği çalıştırmak için Allah'tan başka kimseye ihtiyacın yok. Velev alim ol, velev cahil ol, o böbrek yine çalışıyor. Diyaliz makinesi tamir istiyor, bakım istiyor. Değil mi? Bununla ilgili birimler var. He? Ama böbrek Allah müsaade edip çalışırsa 100 küsür yıl boyunca çalıştığı vaki. Doğru mu? 100 küsür yıl böbreği çalışıp yaşayan insan var mı? Var. Şu benim az önce anlattığım faaliyet kısa bir süre vücutta inkıta uğrasa insan anında çok seri bir şekilde can kaybeder. O kadar elzem bir mesele de sen uyusan uykudan uzak olan o böbreği uyutmuyor işte. Kim bu çalıştıran? Allah Allah. Perdenin arkasını bir görmek lazım. Böbrek küçük ama vücudun düzeni içinde. Yani düzen, intizam. Böbrek küçük ama vücudun intizamı, düzeni içindeki yeri çok büyük. İşte Allah'ın icraat-ı sübhaniyesi böyledir. Küçücük şeylere büyük işler yaptırır ki o küçüğün arkasında kendi büyüklüğü ortaya çıksın diye. Şimdi şu intizamı, şu düzeni, bu da benim anlatabildiğim kadar yani. Bir de alanının uzmanı bir arkadaşımız otursa, sizin gibi doktor arkadaşlarımız otursa, daha bu böbrekle ilgili kim bilir burada neler anlatır, değil mi? Biz böyle avamcasını anlattık yani. Şimdi bizim anlatabildiğimiz kadarı bile bir insanı hayret ettirmeye yeterli. Allah aşkına bir düzen varsa, şu akıl gözü, yahu bu düzeni koyan kimdir diye araması gerekir mi? Gerekmez mi? İşte kainatın tamamındaki bu düzen, yani bu fiil arkasındaki faili gösterdiğinden intizam Allah'ın vahdetine, yani hem varlığına hem de birliğine muazzam bir delildir. Buyurun devam edelim. Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemal-i intizamları ve kemal-i mevzuniyetleri... Evet, ikinci meselemiz burada başlıyor. Mevzuniyet. Biz bunu mizan kelimesiyle kullanacağız. Hani mevzun, vezin, ölçülü demek ya. Biz buna mizan kelimesini kullanacağız ve buna mizan delili diyeceğiz. Mizan kelimesine şu karşılığı vereceğiz. Ölçülü, dengeli. İntizam neydi? İntizam, düzen. Mizan neydi? Ölçülü, dengeli. Hani ahirette mizana çıkınca hesap vereceğiz diyoruz ya, değil mi? Ölçüyü kastediyoruz yani, tartıya. Oradan kodlayalım diye söylüyorum. İntizam ne demekti? Düzen demekti. Mizan ne demekti? Ölçü demekti. Şimdi mesela dinleyenlerin canı çekmez inşallah da bizim Ömer bugün tantuni yaptı. Elleri dert görmesin. Mersin'in en iyi tantunisini bizim medresede yapıyor. Bizzat medresede. Şimdi bu tantuniyi de iyi gömdük yani. Yedik. Şimdi bu tantuniyi yedikten sonra şunu yaptık mı? Ey tantuni, senin yarın vücudun sağına gitsin. Diğer yarın da vücudun soluna gitsin. Var mı bunu yapan? Yok. Ama vücudum simetrik. Çok düzenli değil mi? Çok ölçülü değil mi? He? Bu mizan, bu ölçü nasıl sağlanmış? Ben komut vermedim. Tantuninin yarısı şöyle sağa gitsin, yarısı şöyle sola gitsin demedim ama ellerim ölçülü. Yani mizanlı. Ayaklarım ölçülü. Yani mizanlı. O tantunileri yiye yiye büyüdük ya. Gözüm büyürken göz kapağım da büyüdü. Ölçüyü bozmadı. Çenem büyürken dişlerim büyüdü. O ölçüyü bozmadı. Allah aşkına şu incecik mizanı koyan, kuran kimdir şu vücutta? Ben yapmadım. Güya şu mevcudatın en şuurkârane insanıyız, doğru mu? En şuurlu insanıyız. Ben bu ölçüyü sağlamazken yediğim lokmalarda yarınız sağa gidin, yarınız sola gidin de şu vücudun dengesini, ölçüsünü bozmayalım demedim. Az önce suyu yudumlarken ey su yarınızı sağa, yarınızı sola demedim. Ama muazzam bir ölçü varsa demek ki bu ölçüyü perde arkasında bir koyan zat vardır. Şimdi bir hastalık var biliyorsunuz değil mi? Karaciğer büyümesi. Şimdi karaciğer büyümesi niye hastalık olsun? Bizim de karaciğerimiz büyüyor. Büyümüyor mu? Biz büyüyünce karaciğerimiz yerinde mi kalıyor? Hayır. Ama demek ki bazılarınınki ölçüyü bozacak seviyede büyüyor. Öyle mi? Ne yapsın şimdi? Vücutta gelsin, eline mezura alsın, diğer organlar şu kadar büyümüş, ben de bu kadar büyüyüm desin mi? Hayır, olmuyor. Yıllardır benim karaciğerimi vücuduma uygun ölçüde büyüten kimdir? Arada da o ölçüyü bozuyor, şuzuzat dediğimiz, daha fazla büyütüyor ve bize şunu hatırlatıyor. Demek ki an ve an büyüklüğünü sağlayan biri varmış. Bak kendini
zıttı ile hatırlattı. Yani büyüme ölçüsünü bozarak hatırlattı. Niye arada daha fazla büyütüyormuş bazılarınınkini? Sürekli oranlı, ölçülü, dengeli büyütenin kendisi olduğunu gösterebilmek için. Çünkü ölçülü bir fiil varsa perde arkasında bu ölçüyü koyan bir fail akıl gözünün mutlaka araması gereken bir durumdur. Allah Allah. Bunun bir de duygu kısmı var mı? Var değil mi? Duyguda da ölçü var mı? Var. Duyguda ölçü olmasa ne oluyor? İnsanın bir anda psikolojisi bozuluyor. Bir bakıyorsun bir gülüyor, bir ağlıyor. Bipolar oluyor yani. Bir anda gülüyor, bir anda bağlıyor. Ne oldu da bir anda gülüyorsun da bir anda ağlıyorsun? Ölçü bozuldu. Neyin ölçüsü? Duygunun ölçüsü bozuldu. Başka ne ölçüler var kainata biraz baktığımızda? Sizce aslanın pençesiyle ruhundaki vahşet arasında bir ölçü var mı? Var değil mi? Aslana o pençeyi taksak, ruhuna da ceylan versek ne olur? Yok ya, bu ölçülü olmadı yani, değil mi? O pençeyle kaçan bir tane aslan düşünün. Bizim kedi gelse o aslan kaçsa o pençelerle yazık deriz ya, kalıbından utan deriz yani. Demek ki onun pençesiyle ruhu bile arasında ne var? Bir ölçü var. Şimdi kuşa bakın, kuşta var olan kanada bakın. Muazzam bir ölçü. Neden? Kuşun kanadını çıkar yere koy. Yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Yerdeki akrebi alalım, ona kanat takalım. Bu sefer de biz yaşayamayız. Yani var olan cihazatları arasında bile muazzam bir ölçü var. Bak şimdi ceviz nerede? Ağaçta. Karpuz yerde. Bunların bir yerini değiştirelim. Cevizi yere koyalım. Çok basar, çok incitiriz. Değil mi? Karpuzu da ağaca koyalım. Her olgunlaştığında bu karpuz kafamıza düşse, bir de kafamıza düşen Diyarbakır karpuzuysa, eskiden Diyarbakır'da o Mardin Kapı taraflarında biraz da şey oluyor yani, atık maddeler gidiyor, o yüzden gübre gibi düşünün. Çok iyi karpuz pişiyormuş böyle. 40-50 kilo Allah karpuz pişiriyor oralarda. Kız istemeye gidiyorlarmış Diyarbakır'da karpuzda 40-50 kilo. 40-50 kiloluk bir karpuzun ağaçta asılı kafana düştüğünü düşün. Ben olgunlaştım, yeter, benim vazife bitti diye. Demek ki cevizin ağaçta, karpuzun yerde olması bile bir ölçüye vabeste. Allah Allah. Bakın beyler. Bir şey incelenebiliyorsa onda ölçü vardır, mizan vardır, denge vardır. Şimdi mesela benim vücutta geçenlerde bir anormallik oldu. Doktora gittim. 13 tüp kan aldı. 13 tüp. Allah Allah, kanı alan bile şaşırıyor ya. Ne yapacak diyor. Yarısını almış vücudundaki kanın diyor. Bir liste çıkardı böyle. Ne kadar değer biliyor musun? Sayısız değer ya. O değerlerin ölçüsü varmış. Biraz aşağı inse, biraz yukarı çıksa bittin diyor. Tam ölçülere bakarken dedi ki çay içer misiniz dedi. Vallahi dedim, zahmet olmazsa içerim dedim. Yok ya, öyle demiyorum dedi. Çok çay içiyor mu dedi. Bak denge bozulmuş. Denge gitmiş vücutta, ölçü gitmiş yani. O demek çok çay içince ya biz yani gözümüzü açmasak 20 bardak çay içiyoruz günlük yani. Şimdi demek ki onun vücutta bozduğu bir ölçü bile varmış. Fazla içtiğinde artık demiri mi zedeliyormuş, ne yapıyormuş, sen daha iyi bilirsin Doktor Ahmet. Şimdi bir kan çıkıyor. Ya arkadaş, siz o rakamın öyle olması gerektiğine nasıl bu kadar eminsiniz? Ya bu kadar liste çıkıyor. Tane tane bilmem nesi bilmem nesi bilmem nesi. Ha, burada bozukluk var. Niye bozukluk var? Şu rakamın üstü çıkmış. O rakamın onun ölçüsü olduğu ne malum? Yıllarca denenmiş ve bu ölçüyü tutan birinin var olduğuna artık iman edilmiş. Ya bir kan tahlilindeki milimetrik rakamlar, yani ölçüler, yani dengeler, yani bu fiiller perde arkasında bu ölçüyü koyan bir faili gösterir mi? Göstermez mi? Allah aşkına. İşte biz buna ne diyoruz? Mizan delili diyoruz. Biraz kafa rahatlasın diye intizamla mizan arasındaki biraz farklılıkları anlatayım. Olur mu? Bir eczaneye girdik. Senin eczaneye girdik. Her ilaç olması gereken rafta düzenle dizilmiş. Bunun adı intizamdır. Her ilacın içindeki terkibi, oluşturulan oranları gramı gramına doğru yapılmış. Bunun adı mizandır. Güne başladım. Güneş olması gereken dakikada düzenini muhafaza etmiş, doğmuş, batmış. Bunun adı intizamdır. Bu intizamı sağlamak için dünyaya olan münasebeti, açısı, uzaklığı da aynı ölçülerde muhafaza edilmiş. Bunun adı da mizandır. Anlıyor musunuz? İntizamla, yani düzenlilikle mizanın, yani ölçülü ve dengeli olmanın farkı da budur işte. Bu iki ana mesele başlı başına delildir aslında.
Yani şunları konuştuktan sonra ya ne bileyim şimdi bunların üstüne biri de amalı yamalı cümle kullansa değil mi? İnsan da diyor ki yani Allah Allah şu fiillerin arkasındaki fail de bir insanı ikna etmezse öyle mi? Allah Allah yani bu insanı ne ikna eder? Öyle muazzam deliller. Devam edelim mi derse? Şu kainat yüzünde serpilen masnuatın kemal-i intizamları, Kemal-i intizam düzenleri. Evet. kemal-i intizamları ve kemal-i mevzuniyetleri Kemal-i mevzuniyet yani mizanları ölçülü dengeli olması. ve kemal-i zinetleri Yani muazzam şekilde, mükemmel şekilde süslenmeleri ve süslendiklerinden birbirinin haberi bile yok. Doğadaki bir tane varlığa bakıyorsun. Mesela ayıya bak yani. Kürkü, mürkü, pençesi ne kadar güzel süslenmiş ya. Ayının önüne ayna koyuyorlar. Aynayı görüyor, şaşırıyor, aynaya vuruyor. Kendindeki güzelliği kendisi bile fark etmemiş. Kim fark etsin o zaman? Bizim okumamız için demek ki öyle değil mi? Allah Allah. Devam. ve icatlarının suhuleti Yani Allah bizim için imkansız olan faaliyetleri yaratırken hiç zorlanmıyor. Çok mu kolay? Çok kolay. Bir anda yaratıyor, bir anda ya. Bakın. Saniyede 5 çocuk yaratıyor Allah Azze ve Celle. Saniyede ha. Ve o 5 çocuğun yaratılışının başlangıcında 120 milyon tane sperm hücresi var. O sperm hücresinden bir tanesi denk gelecek, yumurtayla buluşacak. Ondan sonra saniyede 5 çocuk yaratılacak. Şimdi mesela bu çocukların büyüklüğünün bir tane halini alalım. Mesela Osman'ı alalım. Sen ne ameliyat olmuştun? Skolyoz. Skolyoz ameliyatı. Omurilik skolyoz ameliyatı olmuştun. Kaç ay sürdü ameliyat, iyileşme vesaire? 2 yıl. 2 yıl sürdü. Senin omuriliğini çok şuurlu insanlar eski haline çevirebilmek için 2 yıl boyunca uğraşırken Allah o organları saniyede 5 çocuğa yaratıyor. Düşünebiliyor musunuz? Saniyede. Yani şöyle düşünmeyin ha. O bir damla suyu Allah yarattı sonra da bıraktı gitti. Değil an ve an. Şu an benim omuriliğimde bir değişim oluşuyorsa onu bile an ve an yaratan var. Allah Allah. Bir organın tedavisi bizler için yıllar sürüyorken Allah için yaratmak saniyede 5 çocuk. Bir de ağaçların çocukları var. Balıkların çocukları onlar kefal 5 milyon çocuk çıkarıyor. Mezgit balığı 200 bin çocuk çıkarıyor. Bu çocukları da yaratıyor. Şimdi bunların hepsini toplasan ne olacak? Çok kolay yarattığına delil olacak. Demek sonsuz ilim var. Sonsuz intizam var. Sonsuz mizan var. Bir de sonsuz kudret var. Çünkü bu kadar kolay yaratılış ancak sonsuz kudrete delildir. Şimdi ben şu masayı parmağımda çevirsem ne dersin? Adamdaki kudrete bak dersin öyle mi? Bu kadar kolay yaratılışa ne diyeceğiz? Perdenin arkasında sonsuz kudret var diyeceğiz. O yaratılışta bir de kemiklerle bir icraatı var Allah'ın. Akla zarar, akla zarar. Bir bebekte 270 kemik yaratıyor. İnce, kavisli, kırılgan. Ergenliğe geldiğinde 350 kemik oluyor. Yetişkinlik esnasında da bu 206 kemiğe dönüşüyor. Kemiği kırılan var mı hiç? Ameliyatı, birleştirilmesi, kaynaması ne kadar zahmetli sürüyor değil mi? Bir kemiğin kırılması bu kadar ağrılı sancılıyken vücudumda oluşan şu faaliyetlerden benim haberim bile yok. Bir şantiye görmüş değilim. Kemiklerin birleşme sesini duymuş değilim. Allah aşkına yani şu kadar kolaylıkla icraat yapan başka kimi gördünüz? Bir kemiğimiz kırılsa eski haline getirmeye çalışsak gene Osman'dan örnek verelim Allah şifa versin. Kendi o omurilikti değil mi? Kendi o omurilik ameliyatını anlattı. Yani o kadar zahmetli bir şekilde uğraşmışlar ki bir de o yara kapansın diye en son kendisinden et almışlar. Kıyma makinesinden geçirip onu da üstüne atmışlar. Doğru mu? Ya benim hiç aklımdan çıkmadı anlattığında da sizin de aklınızdan çıkmasın diye anlatayım dedim. Ya bu kadar zahmetli bir faaliyette 2 yıl boyunca bir de Osman sporu da çok sever. Topu mopu biliyorsunuz yani. Ya adam 2 yıl boyunca değil mi bunlardan mahrum kalıyor. Benim vücudumda az önce bahsettiğim kemik faaliyetlerinden hiç duyduğum yok. Ses yok ses. Bir şantiye sesi yok. Bir kırılma, bir birleşme sesi yok. Allah aşkına bu eylemi, bu icraatı yapanın kudreti ne kadardır? Sonsuzdur. Buyurun devam edelim. ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat ishar etmeleri nasıl ki bir sani hakimin vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gösteriyorlar. Şimdi bu muazzam yaratılışlar bir yaratıcıyı nasıl gösteriyor? Şöyle gösteriyor. Vücut dediğimiz şey varlık demektir. Bu varlığın kaç çeşidi var? 3 çeşidi var. Birincisi
vacibül vücut. Vacip zorunlu demek. Vücut varlık demek. Yani varlığı zorunlu olan vücut. Kimi kastediyoruz bunda? Allah kastediyoruz. Birincisi nedir? Vacibül vücut, yani varlığı zorunlu olan. İkincisi mümkün vücut. Mümkün, imkan demek. Yani bana şu suyu verebilir misin? Verebilirim de veremem de. Yani imkanıma bakıyor. Anladın mı demek istediğimi? İkincisi mümkün vücut. Yani vücuda gelmesi, varlığa gelmesi bir iradenin elinde. Bir imkan dairesinde. Mehmet vücuda gelebilir, gelmeye de bilir. Hangi vücut çeşidi benimki? Mümkün vücut. Üçüncüsü mümteni vücut. Bu da varlığı imkansız vücut demek. Baştan alayım. Bir vacibül vücut, vücudu varlığı zorunlu demek. Bu Allah Azze ve Celle'dir. Nereden belli? Ya bu kadar faaliyet varsa bu faaliyetleri yaratan bir sonsuzluk olmak zorunda. İşte biz buna vacibül vücut diyoruz. İkincisi mümkün vücut. O da Osman sensin, benim. Dünyaya gelebiliriz, gelmeyebiliriz. Yarın nefes alabiliriz, almayabiliriz. İkisi de mümkündür. Üçüncüsü mümteni vücut. Yani imkansız vücut. Örnek verelim, kainatta bu düzene el koyan ikinci bir yaratıcı mümkün değil. Şimdi buradan varlık delili nedir? Şudur. Az önce anlattığım örnekler hep mümkün vücuttu değil mi? İmkan dairesinde. Olabilir, olmayabilir. Demek ki bir vacip irade edecek ki mümkün vücuda gelsin. Tam ispat burasıdır. Bir vacip olmak zorunda olan irade edecek ki mümkün. Olabilir, olmayabilir, vücuda gelsin. İşte baştan beri anlattığımız meselelerdeki bir tevhid delili de budur. Dersin anahtar cümlesi marifete giden 4 yoldu değil mi? Allah'ı tanımaya. Şimdi o 4 yola girmiş oluyoruz. Birincisini söyleyeyim size. Cansız ve basit maddeden bütünü yaratmak. Marifeti anlatan, marifete giden 4 yola giriş yaptık. Birincisi cansız ve basit maddeden bütünü yaratmak. Buyurun başlayalım. Öyle de camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayrı ayrı ve muntazam mürekkebatın icadı, mürekkebata dedince yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber basit ve cansız maddelerden yarattıklarına bak. Şimdi oksijen yakıcı mıydı? Evet. Hidrojen yanıcıydı. Allah bu basit maddeleri terkip ediyor, buluşturuyor. Yangın söndürücüsü ortaya çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Yakıcı bir maddeyle yanıcı bir maddeyi terkip edeceksin. Ortaya böyle akıl almaz bir şey çıkacak. Siz hiç bir ateşi söndürmeye bir elinizde tiner, bir elinizde gaz yağıyla gittiniz mi? Ya şu ikisini ateşte buluşturayım da yangın sönsün. Mümkün değil. Oksijen yakıcı, hidrojen yanıcı. İkisini terkip ediyor, buluşturuyor, ortaya söndürücü şu. İşte bu adedi adedine Allah'ın varlık deliliymiş. Başka? Bir damla sudan neler terkip ediyor bir insan? Çok enteresan değil mi? Bir yumurtadan neler terkip ediyor? 2000 renkli tavus kuşu. Allah Allah. Bir çekirdekten neler neler topraktan buluşturup terkip ediyor? Elmalar, kayısılar, şeftaliler. Size bir karışım versem, bunları terkip ettiğimizde acaba ne oluşur diye sorsam bir cevap verebilir misiniz? Buyurun başlıyorum. Listeyi veriyorum. Şu tariften oluşacak şeyi bana söylemenizi rica edeceğim. Yazıyor musunuz? 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram su. Bunları birleştirdiğimizde ne oluşur? Beyin. Hadi oluştursana o zaman. Yani annemizin mutfakta yapamayacağı bir karışım. Beyin dediğiniz şunlardan terkip. Ama bunları ne yapıp edip birleştirdiğimizde biz bir beyin oluşturamıyoruz. Beyin yakarız, kendi beynimizle mahvederiz ama bir beyin oluşturamıyoruz. Bir de bu beynin içinde neler var biliyor musunuz? 100 milyar sinir hücresi. Nöron dediğimiz. Ve her bir nöron başka 1000 veyahut 10.000 nörona daha bağlı. O sinir hücrelerinin birbirine alakasının mesafesini şöyle uzatsak 480.000 kilometrelik yol çıkıyor. Az önce bahsettiğim cansız ve basit maddelerden bir terkip yapıyorsun ve oluşan mucizeye bakar mısın? İşte bu neye delil olur sence? Şundaki intizam yani düzenlilik. Şundaki mizan yani ölçü ve dengeler ancak perde arkasında bunlara sahip bir vacibül vücudu,
varlığı zorunlu olan bir Allah'ı göstermez de neyi gösterir Allah aşkına? Birinci delil buydu. Anlaşılıyor değil mi? Evet. Bir de şurası var yani, bunların bir tanesini yaratamayan terkibini onu da yaratamaz. Değil mi Melih abi? Bir tanesini yaratamayan terkibi, yani biz terkibe şaşırıyoruz da bunların her birisini tek tek ele aldığında gene yani aklımızı yitirecek kadar şaşıracak başka bir mesele de ortaya çıkıyor yine. 2'ye geçiyorum. Ana konumuz neydi Ahmet? Marifetullah'a giden 4. Evet. Marifetullah'a giden 4 yolu konuşuyorduk. Şimdi ikincisine geçiyorum. Bütünde mükemmel yaratmak. Heyet mecmuasıyla gayet parlak bir tarzda kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi. Şimdi bu sefer de bütünde gösteriyor. Heyeti mecmuada. Mesela bir bütün örneği vereyim. Issız bir yere girdim karanlıkta. Karşımda da eli bıçaklı bir adam bana doğru koşuyor. Gözdeki hücre bu olayı gördü. Değil mi? Oradan beyine, hafızaya iletti. İlettikten sonra damarımda kan hızlı akmaya başladı. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Hatta bir de hayal dünyasına gidip eski korkularım, eski hatıralarımla birleşti. Şimdi şu bütünün başladığı olayın ne olduğunu yakaladınız mı? Gözdeki bir hücre karşıdan koşan bir adamı teşhis etti. Ve olay maddi düzenden çıktı, hayal alemine kadar sirayet etti. Şöyle muazzam bir bütünü, hem de lütfen nereden başladığına dikkat edin. Gözde bilmem kaç tane hücre veyahut atom karşıdan koşan bir adam görüyor. Kanı hızlandırıyor, kalbi çarptırıyor, beyne sinyal gönderiyor, hafızaya gidiyor. Levh-i mahfuza gidiyor yani. Hayal dünyasına gidiyor, aleme misale gidiyor yani. Gözde birkaç atom karşıdan koşan bir adamı görüyor ve böyle bir bütün oluşturuyor. Mümkün mü Allah aşkına? Şu bütün neyin göstergesi? Bu bütünün içerisindeki intizamı, yani düzeni, mizanı, yani ölçüyü. Korkmamız bile ölçüsüz olsa belki orada hayatımızı kaybedeceğiz. Allah Allah. Yine bir bütün örneği verelim mi? Hindistan cevizi ne yer? Toprak yer. Keçi ne yer? Ot yer. İnsan ne yer? Et yer. Her birisinin ürettiği süttür. Bütüne bakar mısınız? Her birisinin farklı yediği gıdalardan aynı manadaki bir neticeyi çıkarmak kimin haddidir Allah aşkına? Devam edelim mi? Şimdi marifetullah'a giden 4 yol demiştik ve onun üçüncüsünü konuşuyoruz. Karışık maddelerden mükemmel yaratmak. Terkibat-ı mevcudat tabir edilen terkip ve tahlil hengamındaki teceddütte nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile mesela... Yani şunu diyor, sana gelenler çok karışık ama lazım olan yere gidişleri çok farklı. Yani vücuda girmeyen şey yok ama hangisi nereye gideceğini muazzam biliyor. Şimdi yeryüzünde ne kadar demir vardır? Muazzam şekildedir. Ama vücutta var olan 4 gram. Yani bu kadar karışıklık içerisinde her birisi gramı gramına nerede olacağını, nereye gideceğini nasıl bilebilir? Bu Allah'a giden bir yolmuş. Demek ki bildiren var. Yani bizim akıl gözümüz bu meseleyi yakalaması gerekiyor. Evet. Topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç şaşırmayarak bir surette sümbüllerini ve vücutlarını temyiz ve tefrik etmek. Bak şimdi çekirdek, tohum dediğin basit. Meyve dediğin nasıl? Şahane ya. Karpuzu, elması, armudu. Şimdi toprağın bir özelliği var. Toprağın içine pislik girerse yutar, güzellik girerse dışına verir. Mesela affedersiniz, birisi tükürse toprak onu alır, saklar. Birisi pisletse, kirletse toprak onu alır, saklar. Ama içi güzellik dolu bir tohum toprağın içine gitse ne olur? Ya o sümbül verir, güzelliklerini gösterir. Ve onu yaparken çok enteresan bir olay oluyor. Şimdi şunu, elimde bir tohum var gibi düşünün. Tohumun bir yanı yer çekimine zıt bir yönde, üstündeki kilolarca toprağı ata ata yukarı gidiyor. Tohumun başka bir yanı da yer çekimine uygun bir şekilde yere gidiyor, kök salıyor. Allah Allah, bir de toprağın altında birbirinden farklı binlerce tohum. Her biri bu eylemi yapacak. Uygun meyvelerini, çelenklerini alacak da
bir tefrik edici özelliğe, farklı olduğunu gösteren bir özelliğe sahip bir şekilde neticelenecek. Şimdi köklerde büyümeyi sağlayan iki farklı uyarıcı var. Birisi ışık. Tohumun gövdesine yerleştirilen hücreler ışığa duyarlı hücreler olduğundan dolayı güneşi bulana kadar nefes almadan devam ediyorlar. O toprağın üstüne engel de koysan engelden ayrılacak bir yol bulacak, güneşe kavuşacak. Tohumun içindeki başka bir takım hücreler de yer çekimine duyarlı yaratıldığından onlar da yer çekimini hissettiriliyor ve toprağın altına doğru gidiyor. Bu şekilde bir tarafı yerin altında, bir tarafı yerin üstünde olan o muazzam meyveleri yediğimiz ağaç ortaya çıkıyor. Ama işin enteresan bir kısmı daha var. Toprağın altındaki kökleri inceleyin. Toprağın üstündeki dallardan daha kolay yol bulmuşlar. Daha çok saçılmışlar. Daha ayrıntı ve detaylara girmişler. Kilolarca, tonlarca toprağın altındaki hareketlerine bakın. Şimdi bir tohumun neşv-ü nema bulabilmesi için sizler güneşe, sizler yer çekimine diye o birbirinden karışık hücreleri bu şekilde ayırıp farklı vazifeler verdiren kimdir? Muazzam bir mesele ya. Devam edelim. Ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik etmek ve hüceyrat-ı bedene karışık bir surette giden gıdai maddeleri kemali hikmetle ve kemali mizanla ayırıp tefrik etmek. Bedene ne kadar madde giriyor? Oho! Sağlam giriyor değil mi? Çayı var, tantunisi var, kebabı var, tavuğu var. Her birisinin birleştiği kazanın adına mide diyoruz. Mide zaten başka başına enteresan bir şey. Şimdi ben odun sobasında odun yaksam derler geçmiş olsun. Adam gitti herhalde derler. Ama etten olan midenin içinde et pişiriyor Allah. Mucizeye bakar mısın? Bir de içine giren gıdalar piştikten sonra vücudun neresine gideceğini nasıl da biliyor ya. Bir gün adam birinin gözü rahatsızlanmış. Doktora gitmiş. Doktor buna bir damla vermiş ama gözü için. Demiş sen suya damlat bu damlayı öyle iç demiş. Adam da damlatmış suya bakmış suyun rengini bile değiştirmiyor demiş. Mide nere, göz nere demiş. Bu nasıl bulacak burayı? Almış gözüne damlatmış. Gözü kör oluyormuş. Şimdi hangi memlekette acaba değil mi? Bizim midede kavuşan envai çeşit maddeler nereye gideceğini nasıl biliyor ya? Kuru fasulyeyi yedin, pilavı yedin, soğanı yedin. Kalsiyum hep dişe, fosfor hep göze. Şimdi o karışıklık içerisindeki bu muazzam ayrımı Allah aşkına akılsız, şuursuz, ilimsiz, iradesiz, kudret nedir bilmeyen atomlardan bilen neyi kaybetmiştir acaba? Değil mi? Bir şeyi düşünmeyi kaybetmiş demek ki. Demek ki yapan, eylemi yapan o atomlar şuursuzsa ama eylem şuurkârane ise, şuurlucaysa demek perde arkasında bu eylemi sağlayan sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret ve sonsuz şefkat sahibi bir zat olmak zorundadır. Bir karışsa ne olur biliyor musun? Kalsiyum gözüme gitse gözüm taş gibi. Fosfor dişime gitse dişim jelibon gibi. Ya değil mi? Dişçi öyle mi? Allah Allah. Nasıl karıştırmıyorlar? O mide havuzunun içerisinde neyin nerede olduğu bile belli değil. Nasıl karıştırmıyorlar? Değil mi? Allah Allah. Devam edelim mi? Yine o Hakim-i Mutlak ve Alim-i Mutlak ve o Kadir-i Mutlak'ın vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi. Mutlak niye diyor biliyor musunuz burada? Alim-i mutlak, Kadir-i mutlak, Hakim-i mutlak. Niye mutlak mutlak diyor biliyor musunuz? Mutlak kayıt altına alınamayan demek. Allah Azze ve Celle bu kadar icraatı yaratıyor değil mi? Şimdi mesela sen şu binayı temizlesen gücünde azalma olur mu? Olur değil mi? Günün sonunda dersin ki ya Allah aşkına ellemeyin de yatayım dersin yani. Allah Azze ve Celle bu kadar icraat yaratıyor. Peki sıfatlarında bir azalma olmuyor. Demek ki mutlak ya. Allah Allah. Mutlak olduğu nereden belli? Bak kainattaki faaliyette. En ufak bir zorlanma görüyor musun? En ufak bir eksilme görüyor musun? Şimdi ben şurada bardak taşı desen 10. 15.'den sonra zorlanırım. Ya hemşerim bu kadar da verilmez ki bir adama derim. Allah'ın şu icraat-ı sübhanesinde en ufak zorlanma alameti yoksa demek ki Allah'ın sıfatları mutlak. Yani kayıt altına alınamayan demek. Şimdi
4. bölüme geçiyoruz. Marifetullah'a giden 4 yol demiştik. İlk 3'ünü saydık. Sıra 4.'de. 4. yol şudur. Tekrar ve tekrar yaratma. Zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, her dakika kemali hikmetle ekip biçip, yeni yeni kainatlar mahsulatını ondan almak. Anladınız mı? Her an farklı bir iş yapıyor ve sürekli yeni bir mahsul çıkıyor ortaya. Bu neyi gösterir? Şimdi ben sana bugün bir yemek ısmarlasam, ya sağ olsun ya sevdi de yemek ısmarladı demek. Bu bunu gösterir. Günde 10 kez yemek ısmarlasam bonkörlüğümü gösterir. Günde 100 kez yemek ısmarlasam bonkörün yanında bu adamda bir de bitmeyen bir servet var. Bunu gösterir. Allah Azze ve Celle aynı ağaçtan defalarca yaratıyor. Mesela bir gül açıyor, bir hafta sonra geri soluyor. Ya israf olmadı mı? Olmadı. Bir şey vazifesini tam yapıyorsa ona israf denmez. Peki o gülün vazifesi ne? Ya Rab hazır yaratmışsın, bir yıl kalsa olmaz mıydı? Olmazdı. Niye olmazdı ya Rab? Çünkü maddenin ehemmiyeti yok. Önemli olan mana. Ben de gül sonsuz, ben sana sonsuz olduğunu göstermek istedim. Haftada bir yeryüzündeki bütün gülleri yaratıp solduruyorsa bu ne demek? Benim hazinemde bundan çok var demek. Topraktaki gülü soldurup tekrar yeşerten, senin yüzündeki gülmeyi de soldurup hüzünlendirip daha sonra tekrar yaratan Allah. Orada başka ne diyor? Senin yüzündeki gül var ya, gülmen yani. O da bende sonsuz. Peki onun kemali nerede ya Rab? Onun kemali cennetimde. He? Ya öyle mi? Öyle diyor değil mi Necm suresinde? Güldüren de o, ağlatan da. Demek o da onda sonsuz. Topraktaki gülü onda sonsuz olduğu gibi yanaklarımdaki gülmek de onda sonsuz. Ah bir razı etsek. Bu Allah'ın varlığının bir delili. Şimdi bir insandan isteyebileceğiniz şeyler sınırlıdır. Benden su iste, şunu veririm. 3 tane daha iste, odamdan çıkar. 5 tane daha iste, marketten alırım. Bundan sonra bitti yani, benim vereceğim o kadar. Allah'tan ne kadar istesem biter. Sonsuz odur. Bazen insan dua ederken böyle tribe girer de şaşırır ya. Ya şimdi Allah'tan 3 şey istedim, 4.'yü de istesek ayıp olur mu? Haşa. Senin yaptığın ayıptır. Sonsuzdan ne kadar istenir? Sonsuz istenir. Asıl sonsuza müstani davranıp ondan istememek ayıptır. Sonsuzdan kaç istesek ayıp olur? Öyle bir şey yok. Ondan sonsuz istememek ayıptır. O mantığı anlayan, o meseleyi çözen sahabe efendilerimiz ayakkabı bağcığını kaybetse dua Allah'tan istiyorlar. Lavaboya girip çıkıp dua ediyorlar. Dua istemek demek. Ya ne istedin yani? Her meseleyi Allah'ın yarattığını bildiğinden ondan sonsuz istiyorlar. Ve inşallah sonsuza da kavuştular değil mi? Allah Allah. Devam edelim mi? Ve o camide acize, cahile olan zerrata. Şimdi burada bir ince mesele var da onu da anlatayım. Zerratı çok küçümsedi Üstad Hazretleri. Fark ettiniz değil mi? Zerrat ne demek? Atom demek. Hücre ne demek? O da oda demek. Hani hücre-i saadet diyoruz ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatırlatmak için bir söyleyeyim dedim. Zerrat ne demek? Atom. Üstad Hazretleri atomu küçümsedi farkındaysanız. Cami, cansız, aciz, güçsüz, cahil, nereye gittiğini bilmez bu karbon atomu. Küçülttü değil mi iyice? Bir şey daha yaptı. Camit demedi, camide dedi. Aciz demedi, acize dedi. Cahil demedi, cahile dedi. Şimdi Arapçada fiiller müzekkerdir, erkek fiillerdir. Bir de müennestir, dişi fiillerdir. Üstad Hazretleri burada bu betimlemeyi yaparken müennes kipten kullanıyor ki bir de onların güçsüzlüğüne bir güçsüzlük daha olduğunu gösterebilmek için. Şu inceliğe bakar mısınız? Kullandığı kelimeler müzekker değil, müennes. Yani hani az önce onların güçsüzlüklerini anlattım ya. Cansız dediğim, aciz dediğim, cahil dedim. Bir de müennes kiple anlatıyorum ki iyice güçsüz olduklarını anla diye. Nasıl sanat? Muazzam. Devam edelim mi? Ve o camide acize, cahile olan zerrata gayet şuurkârane ve gayet hakimane ve muktedirane hadsiz muntazam vazifeleri gördürmek, yine o Kadir-i Zülcelal'in ve o Sani-i Zülkemal'in vücubu vücudunu ve kemali kudretini ve azameti rububiyetini ve vahdetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte bu 4 yol ile... Anladınız değil mi 4 yolun nereden geldiğini? Buradan geliyor, baştan. İşte bu 4 yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır ve büyük bir mikyasta bir sani hakimi akla gösterir. Cümlelere bak. Şimdi ey bedbaht gafil,
Şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul. Allah Allah, tabire bakar mısın ya? Görmek istemezsen, neyle görmek istemezsen? Bu gözle mi? Hayır, haşa, bu gözle görülür mü? Bu gözün göreceği sınır belli. Hangi göz? Akıl gözü, akıl gözü. Bakın beyler, şimdi bugünkü dersin bir ince noktasını toparlayalım. Sebeplere tesiri hakiki vermek insanın imanını bomba gibi patlatır. Rızkı dükkandan kalp çok meyledip bilirse, sebebe rezzak tesiri verirse o iman bomba gibi patlar. Etrafımızda çok gezen bir insana gönül bağlarsak, mutluluğun da ondan geldiğini zannedersek, sebebe tesiri hakiki verdiğimizden ne olur? O iman Allah muhafaza patlar. Bu yüzden mevcudatı ve kainatı çok iyi okumamız şarttır. Sebeplerin mülkte hiçbir tesiri yoktur. Biz sebeplerin hiçbir tesiri olmadığını bu tevhid dersleriyle iyice anlamak zorundayız. Yoksa ibadetin içine şirk karıştıktan sonra ibadetin sayısının önemi yok. O zaman Allah'ın bizden istediği ibadet sayıdan önce ihlas ile, yani şirklerden temizlenmiş bir iman ile yapılan ibadettir. Biz hep namazın zahiri farzlarını konuşuruz ya. Bir de namazın batini farzı vardır. Nedir biliyor musunuz? Batini farzının biri ihlas. Yani şirklerden arınmış, sebeplere tesiri hakikiyi vermeyen bir iman ile Allah'a gitmektir. O yüzden bir olay gözümüzün önünde gerçekleştiğinde, bu olay bir ağacın meyve vermesi de olabilir. Seni o ay çekle kazıklayan bir adam da olabilir. Bir başına gelen olaydan dolayı yitirilmiş bir sağlık, kol, göz de olabilir. Bunların her birisindeki imtihan ne biliyor musun? Şu gözünle gördüğüne mi inanacaksın? Akıl gözünle gördüğüne mi inanacaksın? Şimdi eskiden perde oyunları vardı, bilir misiniz? Ne oynatıyorlardı Osman? Hacivat'la Karagöz, değil mi? Şimdi perdeye şu gözle bakan neyin oynadığını görüyor? Hacivat'ın ve Karagöz'ün. Ama perdeye akıl gözüyle bakan, perde arkasında bunları oynatan birisinin varlığını ayan beyan görüyor. Bak, imtihanımız tam burada. Bunu elmadan, portakaldan bilmek imtihanın aslı değil dostum. Başına bir olay gelecek şiddetli. Tam o olayda perdeyi yırtıp, yahu bu kuklaları da oynatan Allah'tır dersen, sen bu imanı kazananlardan olacaksın. Çünkü bu göz aldatır. Gözümüzle bakalım, güneş dönüyor derim. Ama astronomi bilen akıl gözümle bakarsam, hayır, güneş değil, dünya güneşin etrafında dönüyor derim. Suyun içine konulmuş bir kaşığa bu gözle bakarsam kaşık kırılmış derim. Ama fizik bilen akıl gözümle bakarsam, hayır, kırılan ışıktır derim. Mevcudata şu maddi gözle bakmaktan daha büyük bir bela yoktur. Çıkamazsın işin içinden. Ama marifetullah ilmi bilen akıl gözünle mevcudattaki faaliyetlere bakarsan, her birinden Allah'a giden bir yol bulursan, bunun adı imandır. İman, ilmi bir meseleyi çok güzel anlatmak demek değildir. İmanın tezahürü vardır. Gece secdede gözyaşı varsa o iman imandır. Bir dostunun hidayetine üzülme varsa o iman imandır. Bu kadar imanlar yanarken, ortada var olup yapılması gereken sayısız hizmeti görebiliyorsa insan, onun adı imandır. Çok süslü konuşmak, İslam'ın bilgilerini rasyonalistler gibi alıp masadan masaya satmak, sahabeyi çok da neşeli ve güzel anlatmak, iman olduğunun bizzat delili değildir. Onları hecelesen bile onlar gibi yaşamak, onlar gibi dertlenmek, gecelerini onlar gibi bölmek, her baktığından Allah'a giden manalı bir yol bulmak imandır. Her başımıza gelenden Allah'a giden bir yol bulamamışsak, bomboş bir hayat yaşamış olacağız. Allah onlardan etmesin.
İslam'ı, imanı sadece bilgi düzeyinde tutanlardan etmesin. Elimde tuttuğum elmayı bilgi düzeyinde anlatmak, o elmanın içindeki vitamini, minerali, enerjiyi bana kazandırmaz. Ancak onu sindirip midemle buluşturduktan sonra istifade edebilirim. İmanı bilgi düzeyinde tutmak bana bir şey katmayacak. Bir de o bilgileri satarsam, müşterisi de artarsa, bunu da alışkanlık elde edersem bir de zararı oluşacak. Olay burada değil. Buradan akıl midesinden giren bilgileri sindirip kalpteki iman potasında yaşayacak, ardından dünya gözünde küçülecek, dünyanın işleri gözünde küçülecek. Bunlar imanın delilleri. Dünyanın gözünde küçülmesi imanın delili. Her gün işe gitmem lazım, iş bensiz ne olur takıntısı imanın küçüklüğünün başka delilleri. Bu dersleri ay ne güzel bilgilermiş diye dinlemek işimize yaramayacak. Bu dersler gecelerimize, secdelerimize, gözyaşlarımıza, daha fazla başkalarına profesyonel bir şekilde koşturmamıza vesile olursa eğer bize iman akacak. Allah her yaşadığımız olaydan kendisine, marifetine giden. Marifet burada değil, burada duyulan. Allah her yaşadığımız olayda marifetine giden, yol bulanlardan eylesin. Yoksa bomboş, çöplük gibi bir hayatla elimiz boş, gözümüz yaş, Allah'la buluşmak var. Nasıl bakacaksın yüzüne be birader? Dünyanın ahvali için dertlendiğin kadar hiç hidayetin için dertlenmemişsin ki. Raf bilgisi kadar benim nefsimin neyi eksik tane tane hiç kendine bakmamışsın ki. Nasıl olacak bu iş be birader? Demek ki derdi ahiret küçülünce derdi maişet büyüyor. Derdi ahiret büyüyünce derdi maişet küçülüyor. Şimdi bu kriterlerden insan o imanında nereler eksik? Anlar mı, anlamaz mı? Vicdanlıysa anlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.